Merhaba arkadaşlar. Dilin kökeni sorununu çözebilmek için çok disiplinli, çok yönlü bir araştırma olması gerektiğini söylemiştim. Bu konuda dilin ortaya çıkışı ile ilgili onlarca kuramın olduğundan da bahsettik. Hatta bu kuramlar temelinde ortaya atılmış bazı ikilemlerin olduğundan söz etmiştim. Örneğin dilin biyolojik bir yaratım mı olduğu yoksa kültürel bir yaratım mı olduğu konusunda değişik kamplaşmaların olduğundan ama aslında bunun gereksiz bir ikilem olduğunu, dilin ortaya çıkmasında ikisinin de rolünün olduğunu belirtmiştim. Benzer bir ikilem, yani öze dayanmayan bir ikilem, dilin jest, mimik ve işaretlerden mi ortaya çıktı? Yoktaki sessel olaylar ve ses organlarındaki gelişmelerin sonucu mu ortaya çıktığı yönünde bir tartışma da yürütülüyor. Bu tartışmanın iki yanında yer alanlar kendi görüşlerini ısrar ediyorlar. Oysa ki böylesi bir ikilem de konunun özüne ilişkili bir ikilem değil. Çünkü evrimsel süreçte doğal seçilim ve adaptasyonun bir sonucu olarak dilin milyonlarca yılda evrimleşmesi sürecinde jest, mimik ve işaretler ve ona dayalı olarak onunla birlikte gelişmiş olan sese dayalı gelişmelerin birlikte ele alınması gerekiyor. Şimdi bu konunun yapay bir ikilem olduğunu ortaya koyabilmek için işaret diline kısaca değinmem gerekiyor. İşaret dilinin ne olduğunu iyice kavradığımızda böylesi bir ikileme neden yönelmememiz gerektiğini anlayacağız. Şimdi işaret diline ilişkin çok ilginç deneyimler var. Yani bu işaret dili yeni çıkan bir olay değil. Bunun en çarpıcı örneklerinden birisini ben onlarca yıl önce Topkapı Sarayı'na gittiğim zaman, daha sonra Dolmabahçe Sarayı'nda da benzer şeyler görmüştüm. Örneğin padişahların kabul salonuna ya da padişahların dinlenerek değişik insanlarla sohbet ettikleri salonlara girdiğinizde salonların ortasında böyle çok gösterişli bir su akan bir sistemler var. Böyle sular yukarıdan aşağıya geliyor. Sanki bir çağlayan gibi şırıl 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 sağa sola akıyor. Ve odanın akustiği öyle düzenlenmiş ki yani o akan suların şırıltısı sürekli odanın içindeki her tarafa siniyor. Bütün konuşmaların üstünü böyle ince bir tül gibi örtüyor. Ben buna önce bir anlam verememiştim. Daha sonra tarihle ilgili okumalarımda şunu fark ettim ki padişahlar başkalarıyla yaptıkları konuşmaların saraydaki diğer insanlar tarafından dinlenmesini ve kavranmasını önlemek için böyle bir önlem almışlar. Yani bu su şırıltısı içerideki padişahla onun yakının arasındaki yakını ya da işte önemli komutanlarla ya da işte vezir azamlarla şunlarla bunlarla yaptığı konuşmayı örtmeye yarıyor. Daha sonraki ileri okumalarımda şunu da gördüm ki Osmanlı Sarayı, özellikle Topkapı'da cisimleşmiş olan Osmanlı Sarayı'nda Bizans Sarayı'nın devamı olarak belli ritüeller var. Bu ritüellerin en önemlilerinden birisi Bizansların uygulamakta çok usta oldukları yöneticiyi, mutlak yöneticiyi olağanüstü özellikleri olan, sıradan ölümlü insanların pek ulaşamayacakları bir kişilik olarak göstermeye çalışılan bir takım basit gösteriler. Yani bu özellikle Bizanslarda bu çok abartılı bir şeydi. Yani imparatorlar herhangi birisini, yabancı elçileri falan karşılayacakları zaman onların oturdukları tahtlar anlamsız bir şekilde yükselmeye başlıyordu. Yanlarında işte çok büyük kedilerden aslan, kaplan gibi yırtıcı hayvanlar bulunuyordu. Şuydu buydu, yani karşısına gelen kişi onun azamet ve ihtişamı karşısında eziliyordu. Şimdi buna bağlı olarak Osmanlı Sarayı'nda bu kadar böyle gösterişli şeyler yoktu ama
bunları çağrıştıran şeyler vardı. Bunlardan birisi de padişahların alabildiğini az konuşmalarıydı. Şimdi padişahların alabildiğini az konuşmaları zaman içerisinde, saray içerisinde dilsizlerin ortaya çıkmasına ve bu dilsizlerin giderek saraydaki en önemli görevlere bile bunların atanmasına neden oldu. Örneğin özellikle kilercibaşı, hazinedar, artı padişahın en yakın korumaları ve tabii cellatlar özellikle bu dilsizler arasından seçiliyordu. Bu dilsizlere kendi aralarında anlaşmaları için bir işaretleşme sistemi vardı ve zamanla bu gelişti. Bu gelişme zamanla öyle bir hal aldı ki sarayın halkı da, yani padişah ve padişahın birinci dereceden yakınları da bu işaret dilini öğrenmeye başladılar ve özellikle 17. yüzyıldan sonra bu artık iyice bir yerleşmişti. Yani padişahlar birilerine bir şeyler anlatacağı zaman öyle konuşmaya tenezzül etmiyorlardı. Bu işaretleşme sistemleriyle bunları anlatabiliyorlardı. Örneğin vücutlarının belli yerlerine dokunarak, belli işaretleri yüz mimikleriyle falan yaparak bunu yapıyorlardı. Şimdi ben bu olaya daha sonra gençlik dönemimde kahvelerde tanık oldum. Kahvelerde bazı usta kumarbazlar kendi aralarında böyle bir işaretleşme dili geliştirmişlerdir. Ve bu işaretleşme diliyle ağlarına düşürdükleri kurbanları, diyelim 3 tane kumarbaz birbirleriyle anlaşıyorlar. Bir dördüncü kişiyi alarak bir kare oluşturuyorlar. Kareyi oluşturduktan sonra o kareye oturan zavallının kurtulma şansı yok. Çünkü neden? Diğer üçü işaret dili var. Örneğin diyelim 4 tane kart var biliyorsunuz. İşte sinek, kara, maça, kupa diye. İşte her bir kağıt türü için bunların belli bir işaretleri var. Atıyorum şu bir tanesi, şu bir tanesi, şöyle ya da işte şöyle. Ondan sonra rakamları her birini ona eşlik edecek biçimde ifade edecek gene basit işaretler var. Oyun oynarken hiç konuşmadan birbirlerinin yüzüne bakarak, örneğin bir altındaki insana, yani o zavallı kurban oradaysa ona hangi taşı ya da kağıdı atmaması gerektiğini ya da bir önceki arkadaşından nasıl bir taş ya da kağıt istediğini bu işaret diliyle anlatıp dolayısıyla kurgulanmış bir biçimde kurbanı sonuna kadar, son kuruşuna kadar yapıyorlar. Şimdi bu işaret dili dünyanın değişik yerlerinde çok değişik amaçlarla ve kendiliğinden biçimde birçok yerde ortaya çıkmıştır. Yani bunların son dönemdeki en ünlü örneklerinden birisi Sandinist devriminden sonra Nikaragua, Managua'da ortaya çıktı. Şimdi Sandinist devrim olduktan sonra Sandinistalar ülkenin değişik bölgelerinde bulunan sağır ve dilsiz çocukları bir araya toplayarak onlara dudak okumayı öğreterek konuşturabileceklerini ve böylece onların eğitimlerini sürdürebileceklerini düşündüler. Başkent Managua'da böyle bir okul oluşturdular. Bu okula ülkenin değişik bölgelerinden işte kulakları duymayan ve konuşamayan çocukları getirerek dudak okuma yöntemiyle onlara İspanyolca ve dolayısıyla eğitim vermeye amaçladılar. Fakat bunda pek başarılı olamadılar. Çünkü belli bir bu uzun erimli ve büyük bütçeli bir işti. Fakat bu olay devam ederken hiç beklenmedik bir şey oldu. Bir araya getirilmiş olan bu çocuklar kendi aralarında işaretlerle anlaşarak bir dil geliştirdiler. Önceleri basit gibi gözüken bu dil zamanla karmaşıklaştı ve belli bir grameri oluşan, belli bir dil bilgisine, kurallara sahip bir dile dönüştü. İlk duyulduğunda biraz garip gibi geliyor fakat bunun başka örnekleri de birçok dünyanın ülkesinde var. Örneğin İsrail'de Necef Çölü kıyısında yaşayan El Seyyid diye bir Bedevilerin bir kabilesi var. İsrailli araştırmacılar bu Bedevilerin işaret dilini de son derece ayrıntılı biçimde
inceleyip bilim dünyasına koydular. Benzer örnekler bizde de var. Örneğin Orta Toroslar işaret dili diye bir işaret dili var. Özellikle Mersin'in Gülnar ilçesinde bu işaret dilini konuşan bir takım Toroslarda yaşayan köylüler var. Bunların bir kısmı biraz önce anlattığım gibi kendi aralarında bir dil geliştirmiş durumlar. Hatta benzer bir şey Adana Yumurtalık Ceyhan çevresinde de konuşulduğu falan söyleniyor. Zaten buna benzer başka diller Okyanusya'da da sık sık karşımıza çıkıyordu. Yani batılı ülkelerin dünyayı sömürgeleştirmeleri sürecinde ulaştıkları bu bölgelerde atıyorum işte ya İngilizler, Hollandalılar ya da Portekizler bir yerlere gittiklerinde, oraları yerleştiklerinde bir takım ekonomik faaliyetler doğal olarak canlanıyor. Canlandığı zaman farklı dillerde insanlar belli merkezlere gelmeye başlıyorlar. Şimdi ama bu insanların hiçbirisi diğerinin dilini bilmiyor, anlamıyor da. Peki anlaşmak için ne yapıyorlar? Zaman içerisinde pidgin dili dediğimiz diller ortaya çıkıyor. Yani bu diller örneğin yerlilerin, o gelen yerlerin dilleri, sömürgecilerin dilleri, bunlardan bazı kelimeleri alıyorlar. Bu kelimelerle bambaşka kendine özgü bir grameri olan bir dil gelişiyor ve bu dil tabii bazı bölgelerde daha sonra Kreol dilleri dediğimiz daha böyle gelişmiş dillere dönüşüyor. Konuyu bu kadar dallanıp budaklandırmama gerek yok. Konuyla ilgili araştırma yapacak ya da internette sorgulama yapacak arkadaşlara bir takım açıklamaları videonun açıklamalar bölümüne koyacağım. Şimdi ben konuya direkt işaret dilinden devam etmek istiyorum. Şimdi bu işaret dili dediğimiz anlaşma sisteminin mantığını kavramak önemli. Şimdi bu dil sadece basit işaretlerle bir şeyleri göstererek ya da belli hareketler üzerine anlaşılarak yapılan bir dil değil. Eğer bu işaret dili geliştirildiği zaman çok ayrıntılı biçimde her tür kavramı ifade edebilirsiniz. Yani bunlara tabii dil bilgisinde ve özellikle semiyolojide bu tip dillerin araştırılmasını bir takım kavramsal araçlar kullanılıyor. Yani örneğin metonimik, ikonik metonimi ya da işte metaforlar, bizim işte mecazi mürsel dediğimiz ad değiştirmece, ad aktarması denilen bir takım konulara girmek burada bizi konudan uzaklaştıracak. Ama burada şunu belirtmek istiyorum. Şimdi işaret dilinde bazen örneğin bir şehrin adı o şehrin bir özelliğiyle ya da o şehirli olmakla ünlü birisinin özelliğiyle tanımlanarak ifade edilebiliyor. Örneğin Türk işaret dilinde bir dönem Malatya'nın adı şu işaretle gösteriliyordu. Yani bu işaret eski başbakanlardan Cumhurbaşkanlarının İsmet İnönü'nün kulaklarının çok ağır işitmesiyle ilgili bir şeydi. Ve bu işareti yapanlar hemen aklına İsmet İnönü gelirdi. İsmet İnönü de Malatyalı olduğu için Malatya yerine bu işaret yapılırdı. Ya da örneğin Suriye'den söz edilirken bu işaret dilini kullananlar ellerinde bir bardak, bu bardağı böyle içme hareketi yapar gibi yaptıklarında su ve buradan da Suriye'ye gönderme yaparak Suriye'nin söylenmek istendiği anlatılırdı. Şimdi ama sadece bu kadar basit değil tabii bu dil. Bu dilde, işaret dilinde bir takım kelimeler başka ek görevler üstlenerek o biçimiyle gramerin oluşturucusu haline de gelebiliyordu. Örneğin diyelim var yok kelimesi zaman kiplerini belirtmekte ya da başka kelimeler, daha böyle basit kelimeler başka gramer öğelerini belirtmekte kullanılabiliyor. Tabii bunun ayrıntılarına girmek de
konumuzu dağıtacağı için bunları hızlıca geçiyorum. Bizim için önemli olan burada işaret dili dediğimiz dilin insanlar arasında kolaylıkla kavranılabilir olması, son derece gelişkin bir şekilde her tür şeylerin ifade edilebilir olması ve dolayısıyla da hayvan dillerinde, hayvan iletişim sistemlerinde görülmediği söylenilen bir takım özelliklerin işaret dilleriyle ortaya konulabileceğinin somutlanmış olması. Yani nitekim örneğin bazı Osmanlı sarayında kalmış ve oraya sık sık gidip gelmiş seyyahların ya da bazı diplomatik personelin anılarında biz şunu öğreniyoruz. Örneğin diyelim Topkapı Sarayı'nda, sarayın girişinde ya da işte belli noktalarda sarayda uzun dönem çalışmış, daha sonra işte emekliye ayrılmış ya da görevden ayrılmış bazı işaret dilini kullanan yaşlı ve tecrübeli insanların sık sık saraya gelip bu saraydaki genç çalışanlarla birlikte oldukları ve onların konuşmalarını geliştirmek için onlara öyküler anlattıklarını, masallar anlattıklarını, hatta işte onlarla belli konularda tartışmalara girdiklerini ve bunların son derece faal ve canlı bir sohbet gerçekleştirdiklerini bu anılardan okuyoruz. Ya da günümüzde otobüslerde ya da metrolarda mutlaka karşımıza çıkmıştır. İşitme engelli bir takım insanlar elleriyle ve işte kendi işaret dilini kullanarak çok böyle diğer rahatlıkla konuşan insanların yapabilecekleri anlamda keyifli ve heyecanlı sohbetler yapabiliyorlar. Peki bu neyi gösteriyor? Yani buraya kadar anlattığım bu özelliklerden bakıldığında ilk bakışta aslında demek ki insanlarda dille ilgili gizli bir yapının, yani Chomsky'nin bir önceki videolarda eleştirdiğim evrensel dil yapısının insanların hepsinde olduğu gibi bir izlenim ortaya çıkmış olabilir. Fakat daha önceki videolarda ortaya koymaya çalıştığım gibi böyle bir evrensel dil bilgisinin olduğuna ilişkin somut kanıtlar yok. Bunu ortaya koymuş herhangi bir çalışmada bulunmadığı için biz konuyu buraya bağlamak zorunda değiliz. Buradan çıkarmamız gereken asıl sonuç şu: demek ki insanda dilin ortaya çıkması yalnızca basitçe ses organlarının gelişmesine ve sesle ilgili gelişmelere bağlı bir olay değil. Nitekim biz sesin dışında bazı hayvanlarda çok gelişmiş işaret, jest ve mimiklerin olduğunu biliyoruz. Örneğin hepinizin bildiği, eğer değişik videoları izlerseniz, sosyal medya şeylerine girmişseniz orada maymunların, orangutanların, gorillerin insanlarla kurdukları değişik ilişkilerde parmaklarını ve belli yüz ifadeleriyle belli konularda nasıl kolaylıkla anlaşabildiklerini görebilirsiniz. Zaten bir dönem bilim insanları primatları konuşma öğretmek için uzun süreli programlar yaptılar. Bu programlar içerisinde çok ünlenmiş, bazı hatta Koko, Kanzi diye isimleri bilinen şempanze ve goriller var. Bunlar örneğin çok basit fakat gelişmiş işaretleşme şeyleriyle yaklaşık 200, 250 hatta 300'e yakın kavramı ya da nesneyi adlandırabilip bunlarla ilgili anlaşabiliyorlardı. Yani kısacası demek istediğim işaret dilinin varlığı ve bir işaret dilinin insanlarda olduğu kadar insanlara yakın hayvanlarda ve diğer hayvanlarda da gelişebilmiş olması dilin ortaya çıkmasının evrimsel bir geçmişinin olduğu konusuna bize somut katkılar sunuyor. Peki buradan ne sonuç çıkarmamız gerekiyor? Yani buradan çıkarmamız gereken sonuç, dilin evriminde hareket,
işaret, jest ve mimiklerden başlayarak zamanla sese ve ses organlarının evrimine kadar uzanan bir kesintisizlik var. Örneğin kuşların ötüşerek birbirleriyle iletişim kurmalarıyla ilgili son dönemde yapılan çalışmalar şunu somut olarak koyuyor ki kuşlar basitçe bir takım hayvanların tek bir sese bağlı olarak birbirlerine belli duygu, düşünce ve uyarıları iletmelerinden farklı olarak belli amaçlar için belli şarkıları bir repertuar şeklinde söyleyebiliyorlar. Dolayısıyla dilin gelişmesinde sesin ve sese bağlı bir takım özelliklerin gelişmesi hemen hemen bir kesintisizlik arz ediyor. Fakat burada dilin kökeniyle ilgili tartışmalar bakımından ortaya konulan en önemli sorunlarından birisi insan dilinin benzersizliğine ilişkin yerleşmiş bir ön yargı ve ön kabul. Daha önceki videolarda insan dilinin belli özellikler bakımından hayvanlarda görülmeyen benzersiz bir takım özellikler içerdiğini söylemiştim. Fakat bu benzersiz özelliklerin de birdenbire bir mutasyonla ya da herhangi bir açıklanamayacak bir şekilde ortaya çıkmaları mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü Darwinci evrim kuramı ve ona bağlı olarak değişik bedensel organların ve işleyişlerin ortaya çıkışınla ilgili evrimsel geçmişe gittiğimizde matruşkalar gibi gelişmiş olanın daha basit olandan ortaya çıktığını biz sonsuz bir biçimde görebiliyoruz. Zaten konunun bu yanına Darwin de ta sağlığında kalın çizgilerle basarak vurgu yapmıştı. Yani şöyle demişti Darwin, eğer herhangi bir organın ya da davranışın ya da bir özelliğin basit örneklerden, basit formlardan gelişerek bugünkü biçimine kavuştuğunu gösteremeyeceğimiz bir örnek ortaya çıkarsa benim evrim kuramım çöker. Darwin bunu söyledikten sonra Darwin'in evrim kuramına karşı çıkan sayısız düşünür, araştırmacı ve filozof bununla ilişkin değişik örnekler bulmaya çalıştılar. Ama aradan geçen yaklaşık 150 yılı aşkın bir süre içerisinde Darwin'in sözünü ettiği türden mucizevi ve bağımsız birdenbire serpilip ortaya çıkan ne bir organ, ne bir işlev, ne de bir özellik ortaya konulamadı. Dolayısıyla dilin kökenine ilişkin bizim yol gösterici ilkemiz şu olmak durumunda: Darwinci evrime bağlı olarak belli adaptasyonların sonucu olarak dil aşamalı bir biçimde gelişti. Bugünkü konumdan hareketle insandaki çok gelişmiş dil yetisinin ve dil becerilerinin hayvanlarda somut örneklerini şu an için göremiyor olmamız, bizdeki bir takım gelişmiş özelliklerin onlardaki daha basit biçimlerden evrimleşmediği anlamına gelmez. Buna özellikle dikkat etmek zorundayız. Eğer dilsel özelliklerin geçmişini bu biçimde basit ve daha kolay anlaşılabilir formlardan bugünkü formlara nasıl geçtiğini bir silsile, bir hiyerarşi içerisinde açıklayabilirsek dilin kökenine ilişkin birçok bilmecenin yanıtlarını bulmakta zorlanmayacağız. İleriki videolarda bu konuda dikkat etmemiz gereken bazı özelliklere tek tek ele almaya başlayacağım.